İkinci maksat, ehli şirkin vekili, mesleki şirki hiçbir cihette ispat edemediğinden ve onun ispatından meyus kaldığından, ehli tevhidin mesleğini teşkikatıyla ve şüpheleriyle tahrip etmeye çalışmak istediğinden, şöyle ikinci bir sual ediyor. Diyor ki, ey ehli tevhid, siz diyorsunuz ki, Kul huvallahu ahad, Allahus samet. Halik-i alem birdir, ehaddir, samettir. Hem her şeyin haliki odur. Ehadiyet-i zatiyesiyle beraber doğrudan doğruya her şeyin dizgini onun elinde, her şeyin anahtarı kabzasında, her şeyin nasiyesini tutuyor, bir iş bir işe mani olmuyor. Bütün eşyada, bütün ahvaliyle bir anda tasarruf edebilir. Böyle acip bir hakikate nasıl inanılabilir? Müşahhas bir tek zat, nihayetsiz yerlerde, nihayetsiz işleri külfetsiz yapabilir mi? El cevap, şu suale gayet derin ve ince ve gayet yüksek ve geniş olan bir sırrı ehadiyet ve samediyetin beyanıyla cevap verilir. Fikri beşer ise o sırra ancak bir temsil dürbünüyle ve mesel rasadıyla bakabilir. Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfatında misil ve misali yok. Fakat mesel ve temsil ile bir derece şuunatına bakılabilir. İşte biz de temsilat-ı maddiye ile o sırra işaret edeceğiz. Birinci temsil, şöyle ki, 16. sözde ispat edildiği gibi, bir tek zat-ı müşahhas, muhtelif ayneler vasıtasıyla külliyet kesbeder. Bir cüz'i hakiki iken, şuunat-ı kesireye malik bir külli hükmüne geçer. Evet, nasıl cismani şeylere cam ve su gibi maddeler ayna olup, cismani bir tek şey, o aynelerde bir külliyet kesbeder. Öyle de, nurani şeylere ve ruhaniyata dahi, hava ve esir ve alemi misalin bazı mevcudatı, ayneler hükmünde ve berk ve hayal süratinde birer vasıtayı seyr-ü seyahat suretine geçerler ki, o nuraniler ve o ruhaniler, hayal süratiyle o merayâ-i nazifede ve o menazil-i latifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler ve her aynede nurani oldukları ve akisleri onların aynı ve onların hasiyetine malik oldukları için cismaniyetin aksini olarak her yerde bizzat bulunur gibi hükmederler. Kesif cismanilerin akisleri ve misalleri, o cismaniyetin ayınları olmadığı gibi, hasiyetine dahi malik değil, ölü sayılırlar. Mesela güneş, müşahhas bir cüz'i olduğu halde, parlak eşya vasıtasıyla bir külli hükmüne geçer. Zemin yüzündeki bütün parlak şeylere, hatta her bir katre suya ve cam zerreciklerine birer aksini, birer misali güneşi, onların kabiliyetine göre verir. Güneşin hararet ve ziyası ve ziyasındaki 7 rengi ve zatının bir nevi misali, her bir parlak cisimde bulunur. Faraza güneşin ilmi, şuuru bulunsaydı, her ayna onun bir nevi menzili ve tahtı ve iskemlesi hükmünde olup, her şeyle bizzat temas eder, her zişuurla ayneleri vasıtasıyla, hatta göz bebeğiyle birer telefon hükmünde muhabere edebilirdi. Bir şey, bir şeye mani olmazdı. Bir muhabere, bir muhabereye set çekmezdi. Her yerde bulunmakla beraber, hiçbir yerde bulunmazdı. Acaba, bir zatın binbir isminden yalnız nur isminin maddi ve cüz'i ve camit bir aynesi hükmünde olan güneş, böyle teşahhusu ile beraber, külli yerlerde külli işlere mazhar olsa, o Zat-ı Zülcelal, ehadiyet-i zatiyesiyle beraber nihayetsiz işleri bir anda yapamaz mı? İkinci temsil, kainat bir şecere hükmünde olduğu için, her bir şecere, kainatın hakaikına misal olabilir. İşte, biz de şu odamızın önündeki muhteşem, muazzam çınar ağacını, kainata bir misal-i musaggar hükmünde tutup, kainattaki cilve-i ehadiyeti onun ile göstereceğiz. Şöyle ki, şu ağacın laakal 10.000 meyvesi var. Her bir meyvesinin laakal 100'er kanatlı çekirdeği var. Bütün 10.000 meyve ve 1 milyon çekirdek bir anda beraber bir sanat ve icada mazhardırlar. Halbuki şu ağacın çekirdek aslisinde ve kökünde ve gövdesinde, cüz'i ve müşahhas ve ukde-i hayatiye tabir edilen bir cilve-i irade-i ilahiye
ve bir nüve-i emri Rabbani ile şu ağacın kavanini teşkiliyesinin merkeziyeti, her dalın başında, her bir meyvenin içinde, her bir çekirdeğin yanında bulunur ki, hiçbirinin bir şeyini noksan bırakmayarak, birbirine mani olmayarak onunla yapılır. Ve o bir tek cilve-i irade ve o kanunu emri, ziya, hararet, hava gibi dağılıp her yere gitmiyor. Çünkü gittiği yerlerin ortalarındaki uzun mesafelerde ve muhtelif masnularda hiçbir iz bırakmıyor. Hiçbir eseri görülmüyor. Eğer intişar ile olsaydı, izi ve eseri görülecekti. Belki bizzat tecezzi ve intişar etmeden her birisinin yanında bulunuyor. Ehadiyetine ve şahsiyetine o külli işler münafi olmuyor. Hatta denilebilir ki, o cilve-i irade, o kanunu emri, o ukde-i hayatiye, her birinin yanında bulunur, hiçbir yerde de bulunmaz. Güya şu muhteşem ağaçta meyveler, çekirdekler adedince, o kanunu emrinin birer gözü, birer kulağı var. Belki ağacın her bir cüz'ü, o kanunu emrinin duygularının birer merkezi hükmündedir ki, uzun vasıtaları perde olup bir mani teşkil etmek değil, belki telefon telleri gibi birer vesile-i teshil ve takrib olur. En uzak, en yakın gibidir. Madem bil müşahede Zat-ı Ehad-i Samed'in irade gibi bir sıfatının bir tek cilve-i cüz'isi bil müşahede milyon yerde, milyonlar işe vasıtasız medar olur. Elbette Zat-ı Zülcelal'in tecelli kudret ve iradesiyle şecere-i hilkatı bütün ecza ve zerratıyla beraber tasarruf edebilmesine şuhud derecesinde yakîn etmek lazım gelir. 16. sözde ispat ve izah edildiği gibi deriz ki, madem güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar ve ruhani gibi madde ile mukayyet nim nurani masnular ve şu çınar ağacının manevi nuru, ruhu hükmünde olan ukde-i hayatiyesi ve merkezi tasarrufu olan emri kanunlar ve iradevi cilveler, nuraniyet sırrıyla bir yerdeyken ve bir tek müşahhas cüz'i oldukları halde, pek çok yerlerde ve pek çok işlerde bil müşahede bulunabilirler. Ve madde ile mukayyet bir cüz'i oldukları halde, mutlak bir külli hükmünü alırlar. Ve bir anda, bir cüz-i ihtiyariyle pek çok muhtelif işleri bil müşahede kesbederler. Sen de görüyorsun ve inkar edemezsin. Acaba maddeden mücerret ve mualla, hem kaydın tahdidinden ve kesafetin zulmetinden münezzeh ve müberra, hem şu umum envar ve şu bütün nuraniyat, onun envar-ı kutsiye-i esmaiyesinin kesif bir gölgesi ve zilali, hem umum vücut ve bütün hayat ve alemi ervah ve alemi berzah ve alemi misal, nim şeffaf birer ayne-i cemali, hem sıfatı muhita ve şuunatı külliye olan bir tek zat-ı akdesin, irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilmi muhit ile zahir olan tecelli sıfatı ve cilve-i ef'ali içindeki teveccüh-ü ehadiyetinden hangi şey saklanabilir, hangi iş ona ağır gelebilir, hangi yer ondan gizlenebilir, hangi fert ondan uzak kalabilir, hangi şahıs külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Hiç eşya ondan gizlenebilir mi? Hiçbir iş bir işe mani olur mu? Hiçbir yer onun huzurundan hali kalır mı? İbn Abbas radıyallahu anh'ın dediği gibi, her bir mevcuda bakar birer manevi basarı ve işitir birer manevi sem'i bulunmaz mı? Silsile-i eşya, onun evamir ve kanunlarının süratle cereyanlarına birer tel, birer damar hükmüne geçmez mi? Mevani ve avaik, onun tasarrufuna vesail ve vesait olamaz mı? Esbab ve vesait, sırf zahiri bir perde olamaz mı? Hiçbir yerde bulunmadığı halde, her yerde bulunmaz mı? Hiç tahayyüz ve temekküne muhtaç olur mu? Hiç uzaklık ve küçüklük ve tabakat-ı vücudun perdeleri, onun kurbiyetine ve tasarrufuna ve şuhuduna mani olabilir mi? Hem hiç maddilerin, mümkünlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyetlerin, mahdutların hassaları ve maddenin ve imkanın
ve kesafetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdudiyetin mahsus ve münhasır lazımları olan tagayyür, tebeddül, tahayyüz ve tecezzi gibi emirler, maddeden mücerret ve vacibül vücut ve nurul envar ve vahid-i ehad ve kuyuttan münezzeh ve huduttan müberra ve kusurdan mukaddes ve noksandan mualla bir zat-ı akdese layık olabilir mi? Acz hiç ona yakışır mı? Kusur hiç onun dameni izzetine yanaşır mı? İkinci maksadın hatimesi. Bir zaman ehadiyete dair bir tefekkürde bulunduğum zaman, odamın yanındaki çınar ağacının meyvelerine baktım. Arabiyül ibare bir silsile-i tefekkür kalbe geldi. Nasıl gelmiş ise, öyle Arabi olarak yazıp, sonra kısa bir mealini söyleyeceğim. İşte, Ne'am, fel-ethmâru vel-budûru mu'cizâtul hikmeti, havârikus san'ati, hedâyâur rahmeti, berâhînul vahdeti, beşâiru lütfihi, fî dâril âhireti, şevâhidu sâdıkatun, بأن خلاقها لكل شيء قدير بكل شيء عليم كل الأثمار والبذور مراياء الوحدة في أطراف الكثرة إشارات القدر رموزات القدرة بأن تاك الكثرة من منبع الوحدة تصدر شاهدة لوحدة الفاطر في الصنع والتصوير ثم إلى الوحدة تنتهي ذاكرة لحكمة القادر في الخلق والتدبير وكذا هن تلويحات الحكمة بأن صانع الكل بكلية النظر إلى الجزئي ينظر ثم إلى جزئه إذ إن كان ثمرا فهو المقصود الأظهر من خلق هذا الشجر فالبشر ثمر لهذه الكائنات فهو المطلوب الأظهر لخالق الموجودات والقلب كالنواة فهو المرآة الأنور لصانع الكائنات من هذه الحكمة صار الإنسان الأصغر في هذه المخلوقات هو المدار الأظهر للنشر والمحشر في هذه الموجودات وَالتَّخْرِيبِ وَالتَّبْدِيلِ لِهَذِهِ الْكَائِنَاتِ. Bu Arabi fıkranın mebdeyi şudur. فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ حَدِيقَةَ أَرْضِهِ مَشْهَرَ صَنْعَتِهِ مَحْشَرَ حِكْمَتِهِ مَظْهَرَ قُدْرَتِهِ مَزْهَرَ رَحْمَتِهِ مَزْرَعَ جَنَّتِهِ مَمَرَّ الْمَخْلُوقَاتِ مَسِيلَ الْمَوْجُودَاتِ مَكِيلَ الْمَصْنُوعَاتِ فمزين الحيوانات منكش الطيورات مثمر الشجرات مزهر النباتات معجزات علمه خوارق صنعه هدايا جوده بشائر لطفه تبسم الأزهار من زينة الأثمار تثجع الأطيار في نسمة الأسحار تهزج الأمطار على خدود الأزهار ترحم الوالدات على الأطفال الصغار تعرف ودود تودد رحمن ترحم حنان تحنن منان للجن والإنسان والروح والحيوان والملك والcan. İşte bu Arabi tefekkürün kısa bir meali şudur ki, bütün meyveler ve içindeki tohumcuklar, hikmet-i Rabbaniye'nin birer mucizesi, sanat-ı ilahiyenin birer harikası, rahmet-i ilahiyenin birer hediyesi, vahdet-i ilahiyenin birer bürhan-ı maddisi, ahirette eltaf-ı ilahiyenin birer müjdecisi, kudretinin ihatasına ve ilminin şumulüne birer şahid-i sadık oldukları gibi, şunlar, alemi kesretin aktarında ve şu ağaç gibi tekessür etmiş bir nevi alemin etrafında vahdet ayneleridirler. Enzarı kesretten vahdete çeviriyorlar. Lisan-ı hal ile her birisi der, dal budak salmış şu koca ağacın içinde dağılma, boğulma,
bütün o ağaç bizdedir. Onun kesreti vahdetimizde dahildir. Hatta her meyvenin kalbi hükmünde olan her bir çekirdek dahi, vahdetin birer maddi aynesi oldukları gibi, zikri kalbi hafi ile koca ağacın zikri cehri suretiyle çektiği ve okuduğu bütün esmayı zikreder, okur. Hem o meyveler, tohumlar, vahdetin ayneleri oldukları gibi, kaderin meşhud işaratı ve kudretin mücessem rumuzatıdır ki, kader onlar ile işaret eder ve kudret o kelimeler ile remzen der. Nasıl ki şu ağacın kesretli dal ve budakları bir tek çekirdekten gelmiş ve şu ağacın sanatkarının icat ve tasvirde vahdetini gösteriyor. Sonra şu ağaç dal ve budak salıp tekessür ve intişar ettikten sonra bütün hakikatını bir meyvede toplar, bütün manasını bir çekirdekte derc eder, onunla Halik-i Zülcelal'inin halk ve tedbirindeki hikmetini gösterir. Öyle de şu şecere-i kainat bir menba vahdetten vücut alır, terbiye görür. Ve o kainatın meyvesi olan insan, şu kesreti mevcudat içinde vahdeti gösterdiği gibi, kalbi dahi iman gözüyle kesret içinde sırrı vahdeti görür. Hem o meyveler ve tohumlar, hikmet-i Rabbaniye'nin telvihatıdır. Hikmet onlarla ehli şuura şöyle ifade ediyor ve diyor ki, nasıl şu ağaca müteveccih külli nazar, külli tedbir, külliyetiyle ve umumiyetiyle bir tek meyveye bakar, çünkü o meyve o ağaca bir misal-i musaggardır. Hem o ağaçtan maksut odur. Hem o külli nazar ve umumi tedbir, bir meyvenin içinde her bir çekirdeğe dahi nazar eder. Çünkü çekirdek, umum ağacın manasını, fihristesini taşıyor. Demek ağacın tedbirini gören zat, o tedbir ile alakadar bütün esmasıyla, ağacın vücudundan maksut ve icadının gayesi olan her bir semereye müteveccihtir. Hem şu koca ağaç, o küçük meyveler için bazen budanır, kesilir, tecdid için bazı cihetleri tahrip edilir. Daha güzel, baki meyveler vermek için aşılanır. Öyle de, şu şecere-i kainatın semeresi olan beşer, kainatın vücudundan ve icadından maksut odur ve icadı mevcudatın gayesi de odur. Ve o meyvenin çekirdeği olan insanın kalbi dahi, sani kainatın en münevver ve en cami bir aynesidir. İşte şu hikmettendir ki, şu küçücük insan, neşir ve haşir gibi muazzam inkılaplara medar olmuş, kainatın tahrip ve tebdiline sebep olur. Onun muhakemesi için dünya kapısı kapanıp, ahiret kapısı açılır. Madem haşrin bahsi geldi, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haşrin ispatına dair cezaleti beyanını ve kuvvet-i ifadesini gösteren bir nükte-i hakikatını beyan etmeye münasebet geldi. Şöyle ki, şu tefekkür neticesi gösteriyor ki, beşerin muhakemesi ve saadet-i ebediye kazanması için lüzum olsa, bütün kainat tahrip edilir ve tahrip ve tebdil edecek bir kudret görünüyor ve vardır. Fakat haşrin meratibi var. Bir kısmına iman farzdır, marifeti lazımdır. Diğer kısmı terakkiyat-ı ruhiye ve fikriyenin derecatına göre görünür. Ve ilim ve marifeti lazım olur. Kur'an-ı Hakim, en basit ve kolay olan mertebeyi kat'i ve kuvvetli ispat için en geniş ve en büyük bir daire-i haşrı açacak bir kudreti gösteriyor. İşte umuma iman lazım olan haşrın mertebesi şudur ki, insanlar öldükten sonra ruhları başka makamlara gider. Cesetleri çürüyor. Fakat insanın cesedinden bir çekirdek, bir tohum hükmünde olacak, acbüzzenep tabir edilen küçük bir cüz'ü, baki kalıp Cenab-ı Hak, onun üstünde cesedi insani haşirde halk eder, onun ruhunu ona gönderir. İşte bu mertebe o kadar kolaydır ki, her baharda milyonlarla misali görülüyor. İşte bazen şu mertebeyi ispat için ayat-ı Kur'aniye öyle bir daireyi gösteriyor ki, bütün zerratı haşr-ı neşredecek bir kudretin tasarrufatını gösterir. Bazen de bütün mahlukatı fenaya gönderip, yeniden getirecek bir kudret ve hikmetin asarını gösterir. Bazı, yıldızları dağıtıp, semavatı parçalayabilir bir kudret ve hikmetin tasarrufatını ve asarını gösterir.
bazı bütün zihayatı öldürecek, yeniden defaten bir sayha ile diriltecek bir kudret ve hikmetin tasarrufatını ve tecelliyatını gösterir. Bazı bütün ruh-i zeminde zihayat olanları ayrı ayrı haşr neşredecek bir kudret ve hikmetin tecelliyatını gösterir. Bazen küre-i arzı bütün dağıtacak, dağları uçuracak, düzeltip daha güzel bir surete çevirecek bir kudret ve hikmetin asarını gösterir. Demek herkese imanı ve marifeti farz olan haşirden başka, çok mertebeyi haşirleri dahi o kudret ve hikmetle yapabilir. Hikmet-i Rabbaniye iktiza etmiş ise, elbette haşr-ı neşr-i insani ile beraber, umum onları dahi yapacak veyahut bazı mühimlerini yapar. Bir sual. Diyorsunuz ki, sen sözlerde kıyas-ı temsili çok istimal ediyorsun. Halbuki fenni mantıkça kıyas-ı temsili yakîni ifade etmiyor. Mesail-i yakîniyede burhan-ı mantıki lazımdır. Kıyas-ı temsili, usulü fıkıh ulemasınca zann-ı galip kâfi olan metalipte istimal edilir. Hem de sen temsilatı bazı hikayeler suretinde zikrediyorsun. Hikaye hayali olur, hakiki olmaz. Vaka muhalif olur. El-cevap. İlmi mantıkça, çendan kıyas-ı temsili, yakîn-i kat'î ifade etmiyor denilmiş. Fakat kıyas-ı temsilinin bir nevi var ki, mantıkın yakîni bürhanından çok kuvvetlidir. Ve mantıkın birinci şeklinin birinci darbından daha yakînidir. O kısım da şudur ki, bir temsil-i cüz'i vasıtasıyla bir hakikat-ı küllinin ucunu gösterip, hükmü o hakikate bina ediyor. O hakikatin kanununu bir hususi maddede gösteriyor. Ta o hakikat-ı uzma bilinsin ve cüz'i maddeler ona irca edilsin. Mesela güneş, nuraniyet vasıtasıyla bir tek zat iken her parlak şeyin yanında bulunuyor. Temsiliyle bir kanun-u hakikat gösteriliyor ki, nur ve nurani için kayıt olamaz. Uzak ve yakın bir olur. Az ve çok müsavi olur. Mekan onu zapt edemez. Hem mesela, ağacın meyveleri, yaprakları bir anda, bir tarzda, kolaylıkla ve mükemmel olarak bir tek merkezde, bir kanun-u emri ile teşkili ve tasviri bir temsildir ki, muazzam bir hakikatin ve külli bir kanunun ucunu gösterir. O hakikat ve o hakikatin kanununu gayet kat'î bir surette ispat eder ki, o koca kainat dahi şu ağaç gibi o kanun-u hakikatin ve o sırr-ı ehadiyetin bir mazharıdır, bir meydan-ı cevelanıdır. İşte bütün sözlerdeki kıyasat-ı temsiliyeler bu çeşittirler ki, bürhan-ı kat'î mantıkîden daha kuvvetli, daha yakînidirler. İkinci suale cevap. Malumdur ki, fenni belagatta bir lafzın, bir kelamın manayı hakikisi, başka bir maksut manaya sırf bir aleti mülahaza olsa, ona lafz-ı kinayi denilir. Ve kinayi tabir edilen bir kelamın manay aslisi, medar-ı sıdk ve kizb değildir. Belki kinayi manasıdır ki, medar-ı sıdk ve kizb olur. Eğer o kinayi mana doğru ise, o kelam sadıktır. Manay asli, kazip dahi olsa, sıdkını bozmaz. Eğer manay kinayi doğru değilse, manay aslisi doğru olsa, o kelam kaziptir. Mesela, kinayi misallerinden, filanun tavilün necat denilir. Yani, kılıncının kayışı bendi uzundur. Şu kelam, o adamın kâmetinin uzunluğuna kinayedir. Eğer o adam uzun ise, kılıncı ve kayışı ve bendi olmasa da, yine bu kelam sadıktır, doğrudur. Eğer o adamın boyu uzun olmazsa, çendan uzun bir kılıncı ve uzun bir kayışı ve uzun bir bendi bulunsa, yine bu kelam kâziptir. Çünkü manayı aslisi maksut değil. İşte 10. sözün ve 22. sözün hikayeleri gibi, sair sözlerin hikayeleri, kinaiyat kısmındandırlar ki, ve gayet doğru ve gayet sadık ve mutabık-ı vaki olan hikayelerin sonlarındaki hakikatlar, o hikayelerin manay-ı kinaiyeleridir. Manay-ı asliyeleri bir temsil-i dürbünidir. Nasıl olursa olsun, sıdkına ve hakkaniyetine zarar vermez.
Hem o hikayeler birer temsildirler. Yalnız umuma tefhim için lisan-ı hal, lisan-ı kal suretinde ve şahs-ı manevi bir şahs-ı maddi şeklinde gösterilmiştir.